Aziz Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Evet. Bir sorumuz var tahmin edersiniz ki size. Tahmin ediyorum. Zamanın hastalığı mı obezite? Yani özellikle ben mesela yurt dışında çok daha fazla olduğunu düşündüğüm bir şeyin artık Türkiye'de de çok olduğu konuşuluyor. Yanlış mıyım? Bence refah arttıkça insanlar daha az hareket etmeye başlıyorlar. Teknolojinin nimetlerinden faydalandığını düşünüyorlar ama bence ayvayı yiyorlar. Yani, ne dersiniz? Evet, biraz terslikler oluyor. Burcu Hanım'ın da dediği gibi hakikaten yurt dışında çok fazla olan bir hastalık son zamanlarda Türkiye'de de görülme sıklığı arttı. Evet, günümüzün hastalığı, çağımızın hastalığı. Son dönemlerde özellikle hayat kalitesinde artık modern yaşam tarzı artma ve gerçekten teknolojinin sunduğu nimetler bizi obez hale getiriyor. Hareketsizlik çok ciddi bir problem obezite açısından. Amerika'da otobüslerin veya işte Luna Park'taki salıncaktaki koltukların numaralarının değiştirildiğini duydum ben bundan birkaç sene önce. Ebatları artıyor. Evet. Artık sığmıyorlarmış çünkü. Evet, sığmıyorlar çünkü Amerika'da gerçekten toplumun neredeyse 2/3 obez olmak üzere. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir problem ama Türkiye'de de bu sayı gittikçe artıyor. Tüm dünyanın aslında sorunu obezite çünkü bir tek kişisel faktörlerle ortaya çıkan bir hastalık değil. Yani bunun genetik kökeni var, çevresel faktörleri var ki bence en önemli şey genetik ve çevresel faktörler. Tabii kişisel faktörler de var ama bizim yaşadığımız modern dünya bireyi şişmanlatmaya yönelik faktörleri içeriyor. Yani aslında hiç obez olmayan siz, ben ve Burcu Hanım da birazcık kendimize dikkat etmezsek bu modern dünyada çok hızlı kilo alabiliriz ve obez olabiliriz. En önemli şey tabii ki çevresel koşullar. Yani bizim yaşadığımız çevre bizi obez yapmaya müsait bir çevre. Hocam mesela biz her şeyin böyle erken yaşta fark edilmesi ve bir şekilde onun yavaşlatılması ya da önüne geçilmesi taraftarı olduğumuz için herhalde siz de öylesinizdir. Mesela böyle bazen beni yanlış anlamayın, ben böyle bazı çocukları görüyorum. Aileler tabii ki şimdi çocuğum olmadığı için çok rahat konuşabiliyorum tabii ki. Mesela mümkün olduğunca çok süt vermek, işte atıyorum çok uzun yıllar. Mesela 3 yaşına kadar süt veren arkadaşlarım oldu benim yani. Belli bir yaştan sonra işte mama falan derken kendiliğinden gerçekten çok iri bebekler görüyorum ben mesela çevremde. Siz böyle mesela görebiliyor musunuz çok erken yaşta bu çocuk obeziteye doğru gidiyor diyebileceğiniz Tabii. insanlar ya da çocuklar Yani, olur mu? Yoksa böyle ki. her şişman çocuk sonra ileride de olmayacaktır tabii. Her şişman çocuk obez olacaktır diye bir kuralımız yok ama Türkiye'de de adolesan dediğimiz çocukluk çağı obezitesi oranı az değil. Türkiye'de 8.6, %8.6 çocukların hani her 100 çocuğun neredeyse 9'u obez kriterlerini taşıyor. Tabii bu 9 çocuğun 9'u da ileride obez olur mu? Soru işareti ama büyük çoğunluğunun olacağı aşikar. Türkiye çocukluk obezitesi açısından dünyadan biraz daha iyi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Latin Amerika ülkelerinde çocukluk çağı obezitesi neredeyse %40'larda. Yani 100 çocuğun 40'ı neredeyse obez olmuş durumda. Tabii bu ileride yetişkin obezitesi için de çok önemli bir faktör. Yani çocuklara oyun alanları açmak lazım, hareket edecekleri, spor yapacakları alanları açmak lazım. Bizim en büyük yaptığımız hatalardan biri, biz obeziteyi yani işte cerrahi tedaviyle ameliyat edilebilir bir hastalık gibi konumlandırıyoruz ama obeziteyi önlemek sadece diyetisyenlerin televizyonlarda çıkıp ahkam kesmesiyle önlenebilecek bir hastalık değil. Obezite ya da birkaç cerrahın televizyonlardan şunu yaptım bunu yaptım demesiyle önlenecek bir hastalık da değil. Obeziteyi çözmek istiyorsa bir toplum, bir devlet, bir ülke obeziteyi çözmek istiyorsa altyapısından başlamalı. Yani yürüyüş alanları, spor alanları, şehir mimarisi, her şeyi buna göre dizayn edilmeli. Sizin şimdi yürüyüş alanınız yok, spor alanınız yok, yeşil alanınız yok. Modern bir toplumda yaşıyorsunuz. Her zaman söylüyorum, neredeyse yatak odanıza kadar bile arabayla çıkacak pozisyondasınız. Toplu taşıma alışkanlığınız sıfır. Şey sonra bir insan obez olunca hadi şu diyeti verelim, yok onu yeme, bunu ye diye tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu yanlış bir şey. Ya da işte cerrahi yapalım, çözelim diyoruz. Hayır. Yani obezite tamam bir hastalık ama her obez birey cerrahiyle tedavi edilecek diye bir şey de yok. Yani sadece hastalıklı obez olan ve gerçekten buradan mağdur olan, obezitenin getirdiği hastalıklardan mağdur olan bireyleri cerrahi tedaviyle ameliyat etmek mesela lazım. böyle kalp rahatsızlığı gibi şeylerden mi bahsediyoruz mesela? Tabii ki yani örneğin şeker hastalığı en önemli obezite ile ilişkili hastalıklardan biri. Çünkü biz biliyoruz ki
morbid obez dediğimiz hastalıklı obezlerin %80'inde bir patoloji var ve bunların %80'i şeker hastalığı. Ama onun dışında hipertansiyon var, kalp damar hastalıkları var, karaciğer yağlanması var, bel fıtıkları var, reflü hastalığı var vesaire vesaire. Birçok hastalık var obeziteyle ilişkilendirebileceğimiz. Ödemden kaynaklı yaralar, her şey. Anladım. Vesaire gibi birçok hastalık. Ya anlayacağım şeyle her obezite cerrahisi yapmıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Mutlaka komplikasyonlar, yani başka hastalıklarla beraber Kesinlikle. ise ve bunlar ölümcül risk taşıyorsa o zaman diyorsunuz ki obezite cerrahisi yapmak lazım. Kesinlikle. Şimdi zaten Türkiye'deki en büyük yanılgı bu. Bence bunu Türkiye'de hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Hem medya mensubu olarak sizlerin hem hekimler olarak bizlerin. Bir defa obezite cerrahisini toplumun gözünde kötü olarak göstermekten bir an önce herkesin vazgeçmesi gerekiyor. Ama obezite cerrahisi herkese uygulanabilir gibi bir algıyı da yıkmamız gerekiyor. Çünkü 10 kilo fazlası olan, 15 kilo fazlası olan bireyler yazın denize gireceğim, daha zayıf olayım, bikini giyeyim diye ameliyat olmamalı. Kozmetik obezite Tabii cerrahisi aslında estetik bunun nedenlerle olmamalı ama onun dışında vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan morbid obez hastalar ameliyat olmalı ya da tedaviyle bir şekilde tedavi olmalı. Bu konuda bizim bir fikir karmaşamız var Türkiye'de. Bunu çözmemiz gerekiyor. Benim şimdi bu arada ben ekibin cahili olarak, cahil soruları soranı olarak söylüyorum. Kusura bakmayın. Hemen şunu söyleyeyim. Benimle birlikte soru işaretleri oluşan insanlar olmuştur belki de. Obezite cerrahisi derken işte mide küçültme ya da mide bypass'ı gibi ameliyatlardan bahsediyoruz. Tabii ki, Yanlış mı? tabii Tamam, ki. okey. Evet. Tamam. Çok da cahil değilmiş. Tamam, yok işte o kadar. Yani öyle bir Bakmayın, ölçüm yok. o hep öyle ama onun söylüyor dışında ama her herhangi bir şeyi şekilde biliyor. böyle bir estetik müdahale, yağ aldırmaktan falan bahsetmiyoruz. Bu değil. Zaten güzel soru soranlar iki gruptur biliyorsunuz. Çok iyi bir işi çok iyi bilenler ve hiç bilmeyenler çok güzel soru sorar. İşte, tamam. Şimdi şöyle bir şey, belli bir kiloya indirmek mi istiyorsunuz mesela? Kaçtır mesela kilosu hastanın alabileceği? Sağlıklı kriterlere çekmek istiyoruz. Şimdi biz insanları sınıflarken bazı indeksler kullanıyoruz. İşte cilt altı kalınlığı, cilt kalınlığı, bel çevresi, bel kalça oranı gibi bazı istatistiksel ve antropometrik dediğimiz yöntemler var. Ama bunların içinde en çok kullandığımız vücut kitle indeksi dediğimiz bir yöntem. Yani kişinin kilosunu boyunun karesine böldüğünüzde bir matematiksel endeks çıkıyor ortaya. Kaçın altı hocam orada Bu, cerrahi tabii, aday? Kaçın üstü. Kaçın Yani üstü? kaçın Pardon, üstü. kaçın altı zaten Evet, sağlıklı tabii oluyor. ki. Yani 18 ile 25 arasını normal kabul ediyoruz. 25 ile 30 arasını işte tombul, balık etli, fazla kilolu kabul ediyoruz. Bunlara cerrahi asla uygulanmamalı. Asla. Ama vücut kitle indeksi 30'un üzerine çıktıktan sonra kişi artık obez kabul ediliyor. Neden 30'un üzerini kabul etmiş de dünya 25'i kabul etmemiş, 27'yi kabul etmemiş? Çünkü bilimsel veriler gösteriyor ki kişi 30'un üzerine çıktığı zaman normal kilolu bireylere göre ölüm riski daha yüksek. Şu 30 ve 25'i bir daha yapalım. Kilonun metre cinsinden boyun karesine oranı. Body Tabii mass ki, endeksi. tabii ki. Yani Body vücut mass kitle endeksi. Yani şimdi benim boyum 1.83. Kilom da 83. Tabii 80'i 1.83'ün karesine böldüğünüz zaman ortaya çıkan 83 bölü 1.83'ün karesi benim vücut kitle indeksiniz. nerede olacak? Yani 18 ile 25 18 arasında ile olursa 20. normalim. Normalsiniz. 25'in üstünde olursam 25-30 arasında olursanız fazla kilolu. fazla balık kiloluyum. etli, 30'un tombul. üstü olursam 30'un üstü olursanız obezsiniz. obezim. Evet. Ama her obezde ameliyat edilecek demek değildir. Obezitede eğer morbid obezse yani yandaş hastalıklar oluşturuyor ise ameliyat edilmeli. Bu da nedir? Örneğin vücut kitle indeksiniz 35-40 arasında tansiyonunuz var, şekeriniz var, reflünüz var, karaciğer yağlanmanız var. Evet, tedavi edilmelisiniz. 40'ın üzerinde hiçbir yandaş hastalığınız yoksa da tedavi edilmelisiniz. Tedavi Ama edilmekten kastınız yani artık obezite cerrahisi. ya hayır, hemen ilk aşamada Önce bir obezite- diyet yap, Tabii bir ki. spor yap. Bunları artık yapamıyorsan ve Başarılı olamıyorsan. başarılı obezite olamıyorsan cerrahisi. o zaman cerrahi. Tabii ki. Buyurun. Buyurun, siz söylüyordunuz, ben hemen soracağım Yani sonra her obez ya da her vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan da hasta değildir. Örneğin bir vücut geliştirme sporuyla uğraşan bir
Arkadaşımızın vücut kitle indeksi Evet. 43 olabilir. Olabilir. Ama bu hasta Olabilir, değildir. doğru. Yağ oranının da yüksek olması lazım. Siz söylediniz diye soruyorum. Benim hiç normalde farkında olduğum bir durum değildi bu. İşte medyada ya da işte tabii ki Fısıldı gazetesi dediğimiz şeyle bir şekilde ürkütme ve korkutma var tabii ki. Çok bilgi kirliliği vardır belki de, Çok değil mi? fazla. Yanlış yönlendirme de Çok var fazla. anladığım kadarıyla. Bir risk faktörü var mı? İzleyicilerimiz sizden duysunlar. Obezite Cerrahisiyle. cerrahisinin aynen. Ardından belki komplikasyonlar oluyordur filan filan. Hep böyle duyduğumuz hikayeler onlar. Çünkü ben şimdi farkına vardım sizin ne demek istediğinizin. Hani midenin bir şey almaması filan gibi şeylerden bahsediyorsunuz değil mi? Sonrasındaki Şöyle bir şeyimiz var. rahatsızlıklardan. Yani biz eğer obezite cerrahisini diğer cerrahilerle kıyaslarsak tehlikeli ya da tehlikesiz diyebiliriz. Şimdi bugün obezite cerrahisi yapılan çalışmalar var. Yani obezite cerrahisi iyi merkezlerde, deneyimli ve eğitimli ellerde yapıldığı zaman bir safra kesesi, bir fıtık, bir apandisit ameliyatının içerdiği riski içeriyor. Ekstra bir riski içermiyor. Ama neden obezite cerrahisi gündem oluyor? Çünkü obezite cerrahisi çok magazinel oldu. Yani bugün bir kalp bypassı olan hastanın ölüm riski obezite cerrahisinin ölüm riskinden daha yüksektir. Bugün bir kalça protezi olan hastanın ölüm riski obezite cerrahisinden daha yüksektir. Bugün bir pankreas kanseri ameliyatı olan bir bireyin ölüm riski obezite cerrahisinden daha yüksektir. Ama bu hastalıklardan ameliyat olup da bir insan öldüğü zaman hiç medyaya çıkmıyor. Ama diğer taraftan bir obezite hastası ki ölüm riski binde 7'lerdedir. 1000 hastanın 7'si ölebilir. Bu da çok kabul edilebilir bir risktir. Biri öldüğü zaman bangır bangır medyada obezite cerrahisi kötüleniyor. Bu çok yanlış. Çünkü obezite cerrahisini kötülemek gerçekten obezite cerrahisiyle hayatta kalabilecek insanları öldürmek olur. Bir de o taraftan bakmak lazım. O yüzden bazen yazı yazarken, bazen televizyonda çıkıp konuşurken iki düşünüp bir konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ya da ameliyatın ardından yaşam tarzlarını hala değiştirmemiş insanlar olduğunun bir şekilde altını çizmeye Tabii ki, çalışmanın tabii çok ki. daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Evet, kendi bu adıma işi söyleyeyim. enine boyuna bence düşünüp öyle yazmak lazım diye düşünüyorum ben de. Obezite cerrahisi sihirli değnek değil. Obezite cerrahisi sizi başınıza bir gün dokunup da sizi baştan yaratmıyor. Obezite cerrahisi var olan sorunları ve kısır döngünüzü kırıyor. Eğer siz yaşam şeklinizi değiştirmiyorsanız, eğer siz beyninizi değiştirmiyorsanız obezite cerrahisi sorun değil, tekrar kilo alacaksınız demektir. Bunu hep söylüyorum. Yani bugün midesini, bütün midesini bir hastalık nedeniyle aldığımız hasta dahi eğer spor yapmıyorsa, yemesine içmesine dikkat etmiyorsa kilo alıyor. O yüzden midenin bir parçasını almak çözüm değil. Ama obezite cerrahisi nerede çözüm? Gerçekten hastalıktan muzdarip ve bir şekilde o kısır döngüyü kıramayan ve ölüm tehlikesi içeren insanlarda mucizedir. Ama 10 kilo fazlası olan bir hastayı ameliyat etmek kötü bir şeydir yani ki edilmemelidir. Ben son dönemde meslektaşlarımızın bu konuya çok daha itinalı yaklaştığını düşünüyorum ve çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Aradaki kötü örnekler bizi bağlamaz. Aziz Hocam çok dobra konuştunuz. Hiç yani hadi yapalım edelim falan değil. Neden yapılması ya da neden yapılmaması gerektiğini en ince detayıyla çok da dobra anlattığınız için ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum teşekkür size. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık İyi diyoruz. ki varsınız. Sağ Aynen, olun. iyi ki varsınız. Evet, programımız devam ediyor. Bizi takipte kalın diyoruz.